ortadan ikiye birinci tepsimiz. Kapağını kapatıyorum. Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Oktoyus'ta bugün sizler için Türk mutfağının çok sevilen ve meşhur bir böreği, talaş böreği hazırlayacağım inşallah sizler için sevgili seyirciler. Talaş böreği tam 20 adet çıkacak. Milföy hamurumuz burada hazır, çözüldü, bekliyor. 500 gram kuzu eti, 1 paket 20 adetlik milföy hamuru, 3 tane soğan, 1 su bardağı bezelye, 1 tutam maydanoz, tuz, karabiber, zeytinyağı ile birlikte hazırlıyorum. Üzerine yumurta sarısı ve susam serpiyorum sevgili seyirciler. Şimdi hemen tavamızın altını yakıyorum sevgili seyirciler ve kuzu etinin bir bölümünü doğradım. Bir parçasını sizlerle paylaşmak için bekletiyorum. Hemen ne kadar küçük parçalarda doğranacağını da paylaşmak istiyorum. Kasaptan alırken de bu şekliyle alabilirsiniz. Ya da kendiniz doğramak isterseniz sevgili seyirciler şöyle yaprak haline getiriyor. Ortadan ikiye kesiyoruz ve incecik doğruyoruz. İnce doğranmış olması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz sevgili seyirciler. Kuzu etiyle olur, dana etiyle olur, tavuklusu olur ama en lezzetlisi kuzu etlisidir. Ondan dolayı kuzu etini tercih ettim. Evet, hemen şuraya alayım. Oradaki doğranmış olan üzerine. Ve gidiyor direkt tavaya. Tavamız ısındı. Kuzu eti tavanın içine alınıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım canım. Buranın üzerine zeytinyağı veriyorum. Yağlı bir eti olursa o zaman yağını az vermek lazım ama biraz şöyle yağı olmalı sevgili seyirciler. Vay, güzel güzel, şöyle şuraya açayım hatta. Bakın daldırıyorum şimdi sevgili seyirciler. Aman ya Rabbi, ne güzel nimetler verdin bize Allah'ım. Şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Kuzu eti tavada pişerken hemen şöyle yüksek ısıda pişirmeye çalışıyorum. Böyle olabildiğince tarifleri detaylarıyla, tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum sevgili seyirciler. Şimdi bugün sizler için talaş böreğinin tüm tariflerini paylaşacağım. Etler yüksek ısıda sotelenirken hemen 3 tane soğanı sevgili seyirciler piyaz doğruyorum. Daha önce hiç doğramadığım yöntemle doğrayacağım. 2'ye kesiyorum ve şu şekilde hızlı bir şekilde doğruyorum sevgili seyirciler. Hıza dair bütün püf noktalarını inşallah sizlerle, yemeğe dair her şeyi paylaşıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Anında doğrandı 3 tane soğan. Talaş böreğinin özelliği bol soğanlı olması gerekiyor sevgili seyirciler. Bol soğanlı olursa lezzetli oluyor. Hem sağlıklı hem lezzetli tarifler sizler için hazırlanıyor. Evet, şöyle alanı sizin için rahatlatayım. Ocağı rahat görebilelim. Allah, bir kaza. Bir kaza anı. Ya Oktay, sen bu kazaları zaten hep yapıyorsun diyeceksiniz. İnanın bazen oluyor sevgili seyirciler. Çok mahcup oldum size karşı ama oldu, yapacak bir şey yok. Bakayım bezelyelerden fazla dökülen olmuş mu? Birazı döküldü sevgili seyirciler. Ne yapalım? Kaza geliyorum demiyor. Geldi. Can sağlığı olsun. Allah başka kederlik vermesin diyelim. Evet. Şimdi sevgili seyirciler hemen orayı toparlayacağım. Etler şöyle bir sulanıyor. Suyunu çekiyor. Ondan sonra soğanlarını veriyorum.
Evet efendim, şimdi böyle 5 dakikada jet hızıyla etler sulandı, suyunu çekti. Hemen buranın üzerine bol soğan veriyorum bakın. Soğan C vitamini açısından çok zengin bir nimet. Ondan dolayı soğanın bol olması gerekiyor. Bu talaş böreğinin orijinali bol soğanlıdır sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şu anda etler soğanlarla birlikte kavruluyorlar. Püf noktası, önce tavayı ısıtıyoruz. Etler yüksek ateşteki tavanın içine alınıyor. Sonrasında güzelce sulanıyor. Suyunu çekmeye başladığında soğanını ilave ediyorum. Soğanlarla da güzel kavruluyor. Ve şimdi hemen tuzunu ekliyorum. Biraz daha değirmenden karabiber kırıyoruz. Tuz, karabiber. Ocaktan altını kapatma anına yaklaştık sevgili seyirciler ve şimdi buraya bir bardak bezelye, konserve, haşlanmış bezelyesini ekliyorum. Bezelyeyle de şöyle bir hemen hızlıca soteliyorum. Haydi bakalım, sevgiyle hazırlanmış bir talaş böreği sizler için. Sevgili seyirciler, hazırladığınız zaman yiyenlerden tam not alacağınız bir börek, ben kefilim Allah'ın izniyle. Sevgili seyirciler, şu anda soğudu iç harcımız. Hemen üzerine doğramış olduğum maydanozunu ilave ediyorum. Bir tutam bolca maydanoz doğradım güzel iç harcımız için. Talaş böreğinin iç harcı şu an için hazırlanmış bulunuyor. Soğuduktan sonra koyalım, maydanozların yeşil tonları kaybolmasın. Bakın, bol maydanozlu hem de çok sağlıklı bir börek ortaya çıktı sevgili seyirciler. Az sonra çıkacak. Şu anda yarı aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Evet efendim, milföy hamurumuz derin dondurucuda bekleyen bir hamur olup dondurucudan çıkartalım. Paketiyle yaklaşık olarak 4 ya da 5 saatte ancak böyle yumuşak hale geliyor sevgili seyirciler. Sonra bakın böyle naylonlarını ayırıyoruz. Tezgahın üzerine alıyoruz. Aldıktan sonraki bölümle devam ediyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcı burada böreklerimize paylaştıracağız. Nasıl böyle? Elle koymalıyım, ondan dolayı nasıl yapayım diye düşündüm. Ama bunun orijinali böyledir sevgili seyirciler. Orijinal haliyle gidelim. Şöyle getirip harcımızı hamurun üzerine, milföy hamurun üzerine paylaştıracağız sevgili seyirciler. Evet efendim, şu anda milföy hamurlarımızın üzerine kuzu eti konuldu. İki uçlar öncelikle bir araya getiriliyor. Bakın, geldiler. Sonra bu uçları yine ortada birleştiriyoruz hepsini. Sevgiyle üst üste buluşturuyoruz. Sonra tutuyor ve ters çeviriyoruz. Son böreğimizde kapatıyoruz. İki uçlarını bir araya getiriyorum üst üste. Ve bizim şu anda 20 tane böreğimiz çıktı. Sevinçliyiz, mutluyuz. Sevdiklerimiz, ailecek çocukların severek yiyebileceği güzel bir börek oldu. Ters çeviriyorum. 2 tepsiye paylaştıracağım burada. Kapattığımız yerler mutlaka alta gelmesi gerekiyor. Üzerine şimdi yumurta sarısı ile çörek otu, özür dilerim, susam koyacağım. Çörek otu diyecektim az da. Hatta seviyorsanız biraz çörek otu ve susam karışımı da yapabilirsiniz. Sevenler için söylüyorum.
Ben sadece susam koyacağım. Çünkü susam daha buna uygun, etle birlikte güzel bir tat da bırakır. Birinci tepsimiz şu anda doldu. İkinci tepsiye hemen geçiyorum. 9 tane aldı. Biri 9'lu olacak, biri de 12'li olacak. Az daha tezgaha yapışmaya başlamış. Hay canım benim, hızlı olmak gerekiyormuş. Evet, şimdi tamamını alıyorum tepsilere. Sonra da yumurta ve susam bölümü diyorum. Talaş böreğimizin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Zeytinyağı ile karıştırılmış güzel yumurta sarısı sürülüp hemen hiç bekletmeden birinci tepsiye sürdükten sonra susamını hemen serpmek lazım. Çünkü kurur, serptiğiniz susam, çörek otu, Allah ne verdiyse dökülürler yandan aşağıya. Ondan dolayı söylüyorum. Hemencik hiç bekletmeden sürer sürmez, yani iki tepsiye süreyim diye beklemeden anında serpmek gerekir üzerine. Birinci tepsimiz tamamlandı. Yanlarına da sürüyorum. Ve şimdi güzel üzerlerine kavrulmuş susam. Kavrulmamış susam olursa renkleri beyaz kalıyor. Mutlaka kavrulmuş susam olsun. Çünkü simit tarifinde de özellikle kavrulmuş susam kullanmıştım. Kavrulmuş susam hem renk alıyor hem de güzel bir tat veriyor. Evet, birinci tepsimiz tamamlandı. İkinci tepsiye de aynı işlemi uyguluyorum. Sevgili seyirciler, talaş böreklerimiz fırına gidiyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fanlı bir şekilde, yani turbası çalışıyor haliyle böreklerimizi pişirmeye başlayacağız şimdi. Fırının kapağını açıyorum. Fırınımız sıcak. Önceden ısıtılmış olmalı fırınımız. Bir tanesi orta katın bir altına, bir diğeri de orta katın bir üstüne. Kapağını kapatıyorum. Turbosunu açıyorum, fanını ve pişmeye bırakıyoruz. Saatime bakıyorum. Bakalım kaç dakikada pişecek. Çay suyumu koydum. Çayımı demliyor ve ikram bölümü diyoruz. Sevgili takipçilerim, talaş böreğimiz tam yarım saat pişti. 180 derecelik ısıtılmış fırında bazen 2 sefer alt üst değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü dengeli pişirebilmek için. Tek tek pişirirsek böyle bir sıkıntı yok ama 2 tepsiyi aynı anda pişirdiğimiz vakit alt üst yapmamızda yarar var. Evet efendim, şimdi böreklerimiz geliyor. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere ya Rabbi. Şükürler olsun sana Allah'ım. 20 adet talaş böreği kuzu etli hazırlandı. Şimdi normalde böyle bir 5 dakika bekletirseniz güzel olur. Buradaki beklemesindeki amaç nedir? Çıtır çıtır oluşunu sürdürebilirsiniz. Hemen aktarırsanız başka bir tabağa, o zaman ne oluyor? Birazcık sevgili seyirciler yumuşama olur. Ben şimdi size bunu hatırlatıyor ve servisime geçiyorum. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Evet. Ne güzel nimetler verdin bize. Böreğimizi, servis tabağımıza alıyoruz. Çıtır çıtır olmuş. Yani hem lezzet var, hem ekonomik oluşu sevgili seyirciler. Çünkü normalde dışarıda yediğiniz zaman, özellikle lokantalarda çok yapılan bir börektir bu börek. Ama tabii oralar bir işletme olduğu için biraz fiyatları pahalı olabilir. Ama ev ortamında olduğu zaman hiç sorun yok. Tam istediğimiz lezzette ve fiyatta bir börek çıktı ortaya. Evet, Oktay Usta bugün sizlere efendim Türk mutfağının çok sevilen, beğenilen bir böreği olan talaş böreğinin tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum. Evet efendim. Şimdi evet, böreklerimizin tamamını servis tabağına aldıktan hemen sonra şimdi bir tanesi de doku testi için, onu da buraya alıyorum ve tepsileri kaldırıyorum. Şimdi çay servisi ve doku testi yapıyorum. Evet,
güzel demlenmiş çayımızı, bardağımızı alıyoruz. Demli mi seversiniz? Açık mı, orta mı? Ben orta haliyle hazırlayayım. Herkes kendi damak tadına göre kıvamını ayarlasın. Evet efendim. Şimdi siz böreğimizi görürken ben koşuyor bir çatal, bir de bıçak alıp hemen geliyorum. Evet, şimdi doku testi vakti. Sevgili takipçilerim, ailenizin aşçısı Oktay Usta sizlere bir talaş böreği hazırladı. Bakın, çıtırtıyı duymak ister misiniz? Evet. İçinin zenginliğini de görelim. Bezelye, kuzu eti, bol soğan, maydanoz, tuz ve karabiberle. Bak, bölüyorum. Bakın, kıyır kıyır üstü görüyor musunuz? Bakın şuraya sevgili seyirciler, bak şurası. Allah, aman ya Rabbi. Bu nasıl bir güzellik. Rabbim bütün seyircilerimin, bütün takipçilerimin mutfağında böyle güzel lezzetler olsun. Bolluk, bereket, huzur evinizde olsun inşallah değerli takipçilerim. Efendim, böreğimizi, programımızı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.